Netanyahu konuşmasında İran'a hedef gösterdi. İran dedi, belki 4-5 kere söyledi. Şimdi biz bu İran meselesi üzerinden yola çıkarsak önümüzdeki günlerde belli ki ateşi daha da yaymak istiyor Netanyahu, İsrail. Üzüntü, yalancılıkları ve ikiyüzlülükleri için bir yandan da endişe verici bir şekilde gerçekten endişe verici. Değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Hocam bu haritayı arkadaşlarım biraz sonra getirecekler ama buyurun, ben değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Bunların planı ne? Evet, teşekkür ederim. Bence hani bu programın en değerli konuşulması gereken şeyi bu. Evet, çok kızıyoruz. Ama yani bizler uzmanlar olarak, bu konuyu araştıran insanlar olarak bir şekilde duygularımızı da durdurmak zorundayız ve arka plandaki o büyük sinsi stratejiyi anlamamız lazım. Evet. Çünkü işin ucu bir şekilde Türkiye'de dayanıyor yani. Hani kendi ülkemizin çıkarları ve bekası için bazı hususları açığa çıkarmamız gerekiyor. Şimdi tabii ne olacak sorusunun cevabı, ben bu soykırımcının sözlerinden anladığım bütün olarak baktığımda Orta Doğu fay hattının kırılması amaçlanıyor. Bakın, Orta Doğu fay hattını daha önce de pek çok şekilde kırmaya çalıştılar. Neyle? PKK'yla. Neyle? DAEŞ'la. Neyle? Bunların yardımcısı, yatakçısı durumundaki diğer aparatlarla kırmaya çalıştılar. Irak'ı paramparça ettiler. Irak'ta bir devlet egemenliği ortadan kalktı. 2'ye 3'e böldüler. Yani her ne kadar şimdi Kuzey Irak özerk yönetimi gibi görünse de aslında Irak fiilen 4'e bölünmüş durumda. Yani maalesef. Evet. Bir parantez. Buyurun. Bence fay hattı kırıldı. Fay hattı kırıldı. Şimdi o fay hattında yeni yerleşim yerleri oluşturmaya çalışıyorlar. Ya şöyle evet, ifade edelim. Ben bir tık daha farklı düşünüyorum. Ya bence kırılamadı diye düşünüyorum. Sebebi şu. Irak bölündü, Suriye bölündü. Şöyle anlatayım abi. Yani hani onlar Irak ve Suriye'de devlet yapıları paramparça oldu. Yani artık egemenlik kalmadı ama kırıldı işte. Şunu yapamadılar. Yani istedikleri, harita geldiğinde göstereceğim. İstedikleri Suriye'den Akdeniz girişinden, hocam, teşekkür ederim. Geldi. Yani aslında istedikleri şu efendim. Bakın şimdi bu neyi hatırlatacak bize? Akdeniz'den girecekler, Irak'tan devam edip Basra'yla bu hattı birleştirip bir koridor oluşturacaklar. Ne gibi? Haritada görünmüyor. Afrika'nın ortasından geçen Sahel kuşağı gibi. Bakın, biz onu çok fazla bilmiyoruz. Ben bayağı araştırdım. Yani Sahel kuşağına hakim oldukları için Afrika'yı kontrol altına alıyorlar. Çünkü kuzey-güney istikametinde ne denizden ne karadan bu emperyalist güçlerin izni olmadan Afrika'dan kuş uçamaz. O hale getirmiş vaziyetteler. Bir de sömürge anlaşmaları. Şimdi bakın, aynısını Orta Doğu'da bakın yapmaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Önce Suriye ve Irak parçalandı. Şimdi bunun İran'a bağlantısı ve Türkiye bağlantısını da anlatacağım. İstedikleri Suriye'den girip Irak'tan, yani Basra Körfezi'nden çıkıp şu şekilde Orta Doğu'yu Avrasya'dan ayıracak bir hakimiyet alanı tesis etmek. Şimdi Sayın Dükel'e katılıyorum. Doğru, hani fay hattı kırıldı mı? Yani bence evet, fay hattında kırılmalar oldu ama asıl kırılmayı gerçekleştiremediler. Asıl kırılma neyle olacaktı? Bakın, şu işaret, şu hareket, şu rota, şu koridor neyi hatırlatıyor bize? Türkiye'nin güneyinde, hatırlıyor musunuz böyle zaman, bundan 4-5 yıl önce böyle sarı sarı kantoncuklarla PKK devleti, teröristlerini kuracaklar da Türkiye işte yerle bir etti. Evet. Ordumuz girdi ve darmadağın etti bunları, bu planı çöpe düşürdü. Şimdi yıllardır, bakın, milyarlarca dolar harcadılar bu PKK'ya, IŞİD'e, oradaki bir takım kendilerine bağlı aktörlere, yerel unsurlara çok paralar harcadılar. Ve bunu kuramadılar. Aslında istedikleri buydu. Yani kendilerine bağımlı bir koridor devletçik oluşturup Avrasya'yı Orta Doğu'dan ayırmak. Bu ne demek biliyor musunuz? Şurayı zaten kontrol altına almak demektir. Bakın, şurayı burayla koy. Tarihi, kültürel ve dini bağlar olan, ticari bağlar olan bütün her şeyi koparmak demektir. Hocam, bu katliamcı konuşmasında hani 4-5 kere İran'dan bahsetti ya, İran dedi. Orada bakın, ortak düşmanımız deyip seyirciye oynamak mıydı, hatırlatmak mıydı, yoksa gerçekten bir hamle, doğrudan bir
Bir hamle. saldırı, hamle Buna hazırlığı, yapar mı? bak, bunun Önümüzdeki hazırlığı içerisindeler. günlerde Bakın, ne yapar İran'a şimdi mesela? bunun hazırlığı içerisindeler. Yani şu konuşmalara da daha araştıracağız ama anladığım kadarıyla yeni başkanlık döneminde bu hamle gerçekleşecek. Yani kim gelirse gelsin. Yani yarın Harris'le de, Kamala Harris'le de, İran'a Trump'la savaş da, mı açacak? Hayır, şöyle olması düşünülüyor. Trump'la da konuşulsa bu konu gündeme, o yüzden basına kapalı. Çünkü bir takım gizli devlet sırrı niteliğinde kendi sinsi planlarını burada tartışacaklar. Yani sen Amerika olarak ne zaman bu savaşa gireceksin ya da beni ne kadar gireceksin? Ben çünkü bakın İsrail 22 bin kilometre kare. Diyor ki ben Büyük İsrail'i kuracağım, doğuya doğru genişlemem lazım. Bu koridor bana lazım. Bunu PKK, DAEŞ ve diğer aparatlar üzerinden yapamadılar. Türkiye engel oluyor. Bakın şimdi. Hani Türkiye engel oluyor yani, tamam mı? Şimdi baktığınızda Suriye'de, İran'a geleceğim. Suriye'de ne var? İran var, Rusya var, bir de rejim var. Hiçbirisi bu ABD İsrail... var. Hayır. ABD İsrail tarafında. Tamam. Hiçbirisi İsrail'in olası Suriye genişlemesini durdurabilecek güçte değil. Çünkü Rusya gücünü zaten Ukrayna'ya çekti. Rejim deseniz gücü yok. İran'ın da paramiliter yapıları var. Paramiliter yapılar konvansiyonel güçler karşısında bir ezilir geçilir yani erir gider. Hani onu çok net söyleyeyim. Bir takım etkileri vardır ama yani bir konvansiyonel güç gibi kuvvet çarpanı olamazlar. Şimdi dolayısıyla bu süreç İran üzerinden şu an dizayn edilmeye çalışılıyor. Peki şunu düşünün. Bunlar İran'la savaşacağız derler ve bir hamle yaparlarsa arada ne var? Irak ve Suriye var. Bakın. Yani o zaman İsrail'in nereye girmesi lazım? Bırakın Yemen'i, Lübnan'ı filan. Asıl hedef burası. Buraya girdikleri an ne Rusya ne İran burada kalabilmesi çok zor. Yani gerçekten çok zor bir pozisyon. O yüzden Esad'la bakın dikkat edin değişen dengeler, normalleşme havalarının bir Suriye'de sebebi de bunun budur. farkında mı? İşte farkında olduğu için Esad bunun farkında mı? bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yoksa Türkiye ile anlaşmak gibi bir isteği yok aslında Esad. Ama kıymetlidir bakın. Asla küçümsemiyorum. Ama belanın kendisine geldiğinin ama farkında. Ben yani hala Esad'ın bu tehlikeyi yeterince gördüğünü zannetmiyorum. Ya işte bunun görmesini sağlayacak aslında Yeterince Rusya. Yani görse- Rusya gördü. Rusya gördü. Telkinlerde bulunuyor. Mesela bugün bir haber vardı. Rus İstihbarat Başkanı'nın Türkiye'ye geldiği, uçağın Türkiye'ye indiği yönünde. Rusya gördü ama Esad'ın tam bunu gördüğünü zannetmiyorum. Evet, bu arada ben de bir bilgi vereyim. Yine Rus Uzay Radyo İstasyonu Merkez Yardımcısı, Başkan Yardımcısı bir suikast gerçekleştirildi Moskova'da. Aynı Darya Dugin'in öldürülmesi hadisesinde olduğu Aynen. gibi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Rus İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla Türkiye'de yakalandı. 24 saat geçmeden Türkiye'de Bodrum'da yakalandı. Evet Yeri doğru. Akşam yakalandı. saatlerinde Yani geldi aynen. bu son dakika haberi. Şimdi bu çok önemlidir bakın. Bunlar çok önemli gelişmeler. Rusya bunu gördü. Çünkü ve o yüzden de Esad üzerinde bir baskı oluşturduğunu ben hissediyorum, anlıyorum. Ben bu sürecin bir şekilde yani yeni başkan seçilmeden önce burada bir Türkiye ile birlikte ortak bir denge kurulması noktasında ama şunu ben altını çizmek istiyorum. Neden bu konjonktür değişti? Burada adeta bir Meksika açmazı var yani. Herkes birbirine silah doğrultmuş. Kimse kimseden silahını çekemiyor şimdi bakarsanız. Ama artık bu dengeyi İsrail bozmak üzere. İsrail bozmak üzere. Özellikle işte Husiler üzerinden İran'ı suçluyorlar. Zaten kendisine yakın noktalardaki İran yönetiminin desteklediği milisleri havadan her gün bombalıyorlar vesaire. Bunu bir ileriye taşımak istiyorlar. Bu ileriye taşıyabilmesi için ama işte bakın yani İran'la İsrail komşu olsa ben bir şey demeyeceğim. Ama şimdi İsrail'in ya da Batı destekli geçen olduğu gibi İran'a yönelik bir hamlesi, bir askeri operasyonu olursa şu sahayı kullanmaları lazım. O yüzden İran'dan önce şurada bir defakto durumun İsrail tarafından oluşturulması gerekiyor. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Böyle bir zaten hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Hakan Fidan dedi İsrail savaşı bölgeselleştirmeye çalışıyor. Bu tehlikelidir. Bunu defaten söyledi. Artık yavaş yavaş bu konuşmadan sonra da İran üzerinden bölgede bir
koridor, bölgede bir de facto alan oluşturmak zorunda olduklarını rahatlıkla söylüyor. Bu nasıl oluşur? Bakın bunu bilmek zor, kolay değil. Ama en son gelişmeler Haseke civarındaki yoğunlaşma, PKK yoğunlaşmasının desteklenmesi, oraya uçakların girmesi. Türkiye'nin Irak'taki baskısı var. Biliyorsunuz siz de Irak-Suriye hattının sınır hattı yapılıyor oraya. Havadan gözetleme, keşif ve istihbarat desteğini de Türkiye sağlıyor. Ordumuz Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanları neredeyse terörü bitirdi. Yani o noktaya geldi. Dolayısıyla aparatlarla artık bu işi yapamıyorlar. Artık İsrail'in vekil aparat olarak, koçbaşı olarak kullanılacağı yeni bir sürece doğru hızla evriliyoruz. Şimdi hocam bu PKK'yı kullanarak ABD ve İsrail'in sınırlarımızda teröristan kurma çabalarının aslında ikinci İsrail'i oluşturma Kesinlikle. çabası olduğunun altını çiziyor. Hocam çok büyük bir tehlikeden bahsediyor.